Merhabalar, ben Doktor Özgür Kılıçkesmez, girişimsel radyoloji uzmanıyım. Bugün toplumun büyük çoğunluğunda rastlanabilen, rahatsızlığa yol açan ve konfor düşüklüğüne neden olan hemoroid veya diğer ismiyle basur isimli hastalıktan ve bunun tedavi yöntemleri hakkında bahsetmek istiyorum. Bilindiği gibi kalın bağırsağın son kısmı anüs veya makat olarak isimlendiriliyor. İşte hemoroid ve basur denilen hastalık bu kısmı tutuyor. Bu bölgede şişliklere sebep olabiliyor ve bir takım başka birazdan konuşacağımız şikayetlere neden oluyor. Genel olarak genetik sebepler etmen olmakla birlikte tuvalette uzun süre oturma, uzun ıkınma süreleri, kronik kabızlık veya gebelik gibi etmenler bunu etkiliyor. %30-50 olasılıkla görülebiliyor ve genelde 45-60 yaşlarında daha sık rastlanıyor. Ne tür semptomlara yol açıyor bu hastalık? Daha çok dışkılama esnasında ağrı, enfeksiyonlar, kaşıntı ve parlak kırmızı kanamalar görülebiliyor. Hastaların bir kısmı direkt kanamayla tanı alabiliyor. Tabii bu kanamalar eğer fazla miktarda olursa ilerleyen dönemlerde kansızlık yani anemi denen bulguya yol açıp baş dönmesi, çarpıntı, halsizlik gibi semptomlara neden olabiliyor. Hatta ataklar esnasında insanların yaşantısını kısıtlayıp insanların dışarı çıkmasını bile engelleyebilen bir hastalık. Peki bütün hemoroid veya basur sahibi hastalar tedavi edilmeli mi? Hayır, önce ilk basamak koruyucu önlemler alınmalı. Bu bir kısım hastada sorunları çözebiliyor. Bunlar neler? Bir defa beslenme alışkanlığının değiştirilmesi, yani dışkının biraz daha sıvılaştırılması için günde 8-10 bardak su içilmesi, lifli gıdalara geçilmesi yani meyve, sebze veya baklagiller gibi besinlerin tüketilmesi, mümkünse daha düzenli bir tuvalet alışkanlığının geliştirilmesi, tuvalette uzun süreler oturulmaması gibi yöntemler deneniyor. Bu hastaların bir kısmında başarılı oluyor. Olmayanlarda bir sonraki aşamada merhemler, tabletler gibi çözümler denenebilir. Bunlar da sorunu çözmediyse ve kanamalar devam ediyorsa, şikayetler artarak gidiyorsa daha kalıcı tedavi yöntemlerine yönelmek gerekiyor. Bunlar neler? Birinci grup cerrahi yöntemler. Cerrahi yöntemler anüs veya makat yoluyla uygulanıyor, anestezi altında yapılıyor. Burada yapılan aslında bu hemoroid pakelerinin bir şekilde ortadan kaldırılması. Bugünkü esas konuşma konusuysa diğer kapalı anjiyografik tedavi yöntemi. Bu son 3-5 senedir dünya ile birlikte Türkiye'de de uygulanan bir yöntem. Biraz daha az invazif, hastalar için daha konforlu bir yöntem. Nasıl bir şey bu? Aslında burada yapılan embolizasyon yöntemi. Embolizasyon yöntemini daha sık duymaya başladık. Sosyal medyada, internet sitelerinde veya haberlerde duyuyoruz. Embolizasyon yöntemi mesela rahim miyomlarında, işte karaciğer kanserlerinde veya iyi huylu prostat büyümelerinde de uyguladığımız hastalıklı organın patolojik yani problemli damarlarını kapatma işlemine verilen isim. Burada nasıl yapıyoruz bu işi? Hastanın herhangi bir damarından, bu kol damarı olabilir, el bilek damarı olabilir, kasık damarından girerek buradan küçük 1-1,5 milimlik plastik tüplerle bağırsak damarına ulaşıp oradaki problemli damarları kapatıyoruz. Peki bu normal dokuların beslenmesini bozuyor mu? Hayır, çünkü çevredeki kılcal damarlar orayı beslemeye devam ediyor. Ayrıca biz hepsini değil, problemli damarları kapatıyoruz. Öncesinde bir takım tetkikler yapmak gerekir mi? Evet, kesinlikle gerekiyor. Kan tahlillerini görmemiz gerekiyor hastalarımızın. Başka bir problem olup olmadığına dair. Ayrıca kolonoskopi yapılmasını özellikle istiyoruz. Çünkü benzer bulguları veren, kanamayla devam edebilen iltihabi bağırsak hastalıkları, örneğin ülseratif kolit veya Crohn gibi veya kalın bağırsak kanserlerinin gözden kaçmaması gerek. Bu nedenle kolonoskopi yapılmasını şart tutuyoruz. Eğer bir önceden tomografik görüntüleme varsa bölgeye yönelik bu da bir avantaj. Eğer yoksa bile biz gelişmiş anjiyografi cihazlarında tomografi de çekip oranın bütün haritasını ortaya koyabiliyoruz. 8 saat bir açlık yeterli. İşlem uyanık yapılıyor. Anestezi vermiyoruz. Sadece stresi azaltmak için bir takım sakinleştirici ilaçlar veriyoruz. İşlem esnasında konuşabiliyoruz bile. Teknik olarak çok basit bir işlem. 20-25 dakika kadar sürüyor. Arkasından girdiğimiz damarı kapatıyoruz ve hastamızı istirahate alıyoruz. 2-3 saat gözlemliyoruz. Peki sonrasında ne oluyor? Bu bölgeyi içine alan 1 hafta 10 gün kadar sürebilen gittikçe azalan ağrılar ve oradaki ölü dokuların atılmasına bağlı parlak kırmızı değil ama daha koyu renkli küçük küçük kanamalar olabiliyor. Bunlara yönelik biz ilaç tedavileri veriyoruz koruyucu olarak. Antibiyotikler, gaz gidericiler, ağrı kesiciler gibi ilaçlar veriyoruz. Bu dönemin rahat atlatılmasına yol açıyor. Hasta işlemden çıktığı andan itibaren yemesinde, içmesinde veya dışkılamasında kısıtlama yok. Tabii az önce de bahsettiğim gibi 1 hafta boyunca dışkılamada zorluklar olabilir. Bu dönemde biraz daha dikkatli olmak gerekiyor.
Komplikasyon var mı? Komplikasyon oranları çok çok düşük. Bunlar ya kendiliğinden geçiyor ya da küçük müdahalelerle ortadan kaldırabiliyoruz. Diğer tedavilerin yapılmasına engel değil. Ayrıca diğer tedaviler yapıldıktan sonra da yapılabilir. Zaten bu yöntemin ortaya çıkış sebebi diğer tedavilerden fayda bulamamış hastalarda uygulanması nedeniyle ortaya çıkmıştır. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.